Tekrardan bugün başlıkta gördüğünüz gibi çok uzun bir zamandan beri Linux kullanan bir insan Windows'a geçiş yaptı. Bunu şimdi hep beraber gözlemleyelim. Bugün bunun daha iyi anlaşılması için 3 ana başlık altında inceleyeceğim. Kullanıcı dostu mu, sistem performansı nasıl ve uyumluluk. Şimdi izninizle ilk maddemizden başlayalım. Kullanıcı dostu. İnsanların çok büyük bir kitlesi bilgisayar kullanmaya başladıklarında zaten Windows kullandıkları için muhtemelen kullanıcı dostu olsa da olmasa da hepsi Windows'a alıştığı için rahat rahat kullanacaktır. Fakat ben gene de bu konuda ufak bir şey değinmek istiyorum. Aslında farkındayım, her ne kadar öyle gözükmese de bence Linux Windows'tan daha kullanıcı dostu. Çünkü neden? Hiç değilse terminalden bir indirme komutunu öğrenen, arama butonuna gelip şuraya Discover yazmayı öğrenen bir insan açılan uygulama penceresinden her şeyi indirebilir. Windows'da işler biraz farklı. İnsan indirmek istediği uygulamayı, mesela ben az önce telefonu webcam olarak kullanmak istediğim için bir sürü uygulama aradım. Mesela şuraya indirdiğim uygulamayı. Mesela bunu bu şekilde aratmam gerekiyor. Arattım, girdim. Düzgün indirme linkini bulmam gerekiyor. İndirdikten sonra bunun ekstra egzesini çıkartıp kurmam gerekiyor. Sen bu şekilde indirdim. Bunu buradan kurulumunu yapmam gerekiyor. Belki alıştığınız için size daha rahat geliyor olabilir ama bence sıfırdan bilgisayar kullanmaya başlayacak bir insan Linux'tan başlasaydı eğer daha rahat bu konuyu aşabilirdi. Diğer bir taraftan bakarsak eğer bir şeyler açmak, mesela şuraya tıklayıp klasör açtığımda, bunun içine bir şeyler taşıdığımda, dosya uzantısı değiştirmek istediğimde, ki aslında bence bunlar Windows 10'da daha iyiydi bence. Windows 11'de daha kötü oldu. Çünkü şunu açtığımda bile artık burada direkt yeniden adlandır çıkmıyor mesela. Çok basit bir şey ama bence önemli. Burada özelliklere gelip bir insanın buradan değiştirmesi gerekiyor veyahut bunun üzerine gelip F2'ye tıklaması gerekiyor. İstediği bir klasörü yeniden adlandırmak istediğinde bile insana bu derecede zorluk çıkartmak hoş değil. Fakat söylediğim gibi Linux kadar olmasa da bence customize edilebilir. Mesela şurada görüyorsunuz eski nostalji. Ben eskiden gittiğim internet kafede bir yıldız klasörü vardı arkadaşlar ve adı oyunlarımdı. Her şey, bütün oyunlar bunun içerisindeydi. Gördüğünüz üzere benim de tüm oyunlar bunun içerisinde. Gelmek istediğim diğer bir olay, insanın bilgisayarı kontrol etmesinin de kullanıcı dostu olması gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere varsayılan olarak ses, Wi-Fi, güç seçenekleri, gece ışığı, erişilebilirlik, parlaklık, uçak modu, bunların kablolu ekran, altyazı vesaire, bunların hepsinin erişimi aşırı kolay arkadaşlar. Hiç komplike değil. Bu yüzden ilk defa Windows kullanan bir insan bence rahatlıkla bir 5 dakika içerisinde falan sistem panelini çözecektir diye düşünüyorum ve bilgisayarda şeyleri kontrol etmek istediği zaman sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Bu açıdan Windows'a okey diyorum. Çünkü Linux'ta çok fazla dağıtım olduğu için ya aslında tek bir masaüstü yöneticisini kullanmaya alıştığınızda da rahat geliyor. Fakat aslında buradaki temel sebep şu: İnsanlar biraz da kafalarını sisteme yormak istemedikleri için basit düşünmek istiyorlar. Bu bir insan psikolojisidir. Mesela size yapılmış bir deneyden bahsedeyim. Pazarda iki farklı reçel satıcısını düşünün. Bir tanesinin önünde 3 tane seçenek var. Bir tanesinin önünde 30 tane seçenek var. İnsanlar gidip 3 tane seçeneği olan yerden daha çok alışveriş yaparmış. Aslında temel mantık bu. İnsan kafasında düşündüğünde nerede en az seçenek varsa, nerede ben kafamı en az yorarım mentalitesiyle gidip onu tercih ediyorlar. Daha kaliteli olup olmadığına bakmıyorlar. İnsana daha fazla şey sunup sunmadığına bakmıyorlar. Bu da baktığınızda Windows'u da evet 3. parti yazılımlarla kişiselleştirebilirsiniz ama insanlar buna yanaşmıyorlar. Kişiselleştirmeyi bir alternatif olarak düşünmüyorlar aslında baktığınızda. Adam geliyor, bilgisayarı indiriyor. En azından ben burada öyle düşündüm. Klasörüm burada. İndirmek istediğim uygulamalar, tak basıyorum. Opera'yı işte ya da Google Chrome'u neyse kuruyorum, indiriyorum. İstediğimi buraya sabitliyorum, açıyorum ve kullanıyorum. Dediğim gibi sistemde çok içli dışlı olmayan veyahut Windows'ta admin olarak çalışmak istemeyen arkadaşlar için gayet temiz bir arayüzü olduğunu söyleyebilirim. Evet, belki de en çok dokunmak istediğim ve en çok üzerine konuşmak istediğim alan bu. Arkadaşlar, Windows'un performansı çok kötü. Burada şunu dediğimi düşünmeyin. Bir oyun açtığınızda Linux daha performanslı çalışıyor demiyorum. Ha evet, daha az RAM tüketimi var. Bunu kabul etmek zorundayız. Fakat bahsettiğim şey bu değil. Ben çok iyi sistemden anlamıyor olabilirim. Bu konuda kendimi çok geliştirememiş olabilirim. Keza admin de değilim. Ama ben sizden şunu istiyorum. Bu bilgisayar niye kasıyor? Bak, güç yönetimimi açtım ve buraya yapıştırdım. Abi lütfen
Lütfen birisi bana bu bilgisayarın neden kastığını söylesin. Bu kadar işlem ne mesela? Arkada bu kadar şey niye dönüyor? Bak, bu bilgisayarda 16 GB RAM var. Ben herkesin anlaması için söylüyorum. Çok temel bilgisayar parçalarını söyleyeceğim. Çalışma hızlarına çok girmeyeceğim. Bu bilgisayarda 16 GB RAM var. 20 thread çekirdekli bir işlemci var. 12'si gerçek, 8'i sanal. 3060 ekran kartı var. Opera'ya girdiğimde bir şeyleri bilgisayar niye kasıyor ya? Bu bilgisayar niye ekleyemedim? Sistem kastı, OBS crash verdi, KDN Live crash verdi, KDN Live açılmadı. Yani gerçekten bu bilgisayarın boşta. Neden şu anda? Şimdi diyeceksiniz bana OBS açık. Kayıt alıyorsun. Telefonu webcam yapmışsın. Niye kasıyorsun var? Abi ben bunların aynısını yaptığımda Arch Linux'ta daha az değerler görüyordum. Şimdi bu bilgisayar neden daha fazla RAM tüketiyor? Bu işletim sistemi neden daha fazla RAM tüketiyor? Bana bunu birinin açıklaması gerekiyor. Gerçekten. Hayır, neden ben? Yıllardır Windows kullanmış arkadaşlarıma abi bu bilgisayar kasıyor. Benim bunun için temizlemem lazım. Kayıt alacağım, edit yapacağım dediğimde bana şunu dediler. 2-3 tane 3. parti yazılım söylediler. Bunlarla temizlet, hiç olmuyorsa format at. Abi ben bilgisayarı niye format atıyorum? Bilgisayarın bir sıkıntısı yok ki. Driverları çalışıyor. Ya bilgisayar internete bağlanıyor. İnternetten bir şeyler indirebiliyor. Bilgisayar kurabiliyor. Dosya yöneticisi çalışıyor. Ben bu bilgisayara niye format atıyorum ki şu an? Daha doğrusu bütün bunlar çalışırken bu bilgisayar niye kasıyor abi? Bana bir kişi şunun açıklamasını yapsın lütfen. Bakın açtım, buraya getirdim. İsteyen burada bu videoyu tekrar geriye sarsın. Videonun altına bana desin ki vay ben senin sistem bilgine tüküreyim, bilgisayar şunun yüzünden kasıyor desin. Lütfen arkadaşlar, bunu sizden rica ediyorum. Daha fazla bu noktada vakit kaybetmek istemiyorum. Sizin de zamanınızı çalmak istemiyorum. Bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum. En son Windows 10 kullandım diye hatırlıyorum. Windows 11'in bu kadar acı verici olması, aynı zamanda bu kadar sistem tüketmesi, belki de Windows'u insanların kullanmasının, daha doğrusu daha önceden Linux yükleyip de Windows'a geri dönmüş, ben Windows'tan başka bir şey kullanamam diyen arkadaşların en büyük sebebine geliyoruz. Uyumluluk. Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten arkadaşlar da haklı, çünkü insanın bazı noktalarda maalesef fedakarlık yapması gerekiyor. Çünkü şu anda kullanabileceğimiz hiçbir işletim sistemi bize tam randımanlı çalışmıyor maalesef. Monitörüm var arkadaşlar. MSI'ın 180 Hz'lik 1 milisaniyelik bir monitörü var elimde şu anda. IPS bir ekranı var. Şöyle bir üzücü haber var. MSI Display Kit'i Linux'ta kullanamıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Windows'u kullanan tercih etmesinin bence en büyük sebebi maalesef çoğu büyük firma çoğu ürününün uyumluluk bandını sadece Microsoft ve Apple Macintosh'la sınırlı tutuyor. Yeni firmalar artık Debian tabanlı Ubuntu indirme seçeneğini site linklerine eklemeye başladılar. Zaten tahmin ettiğim kadarıyla artık bütün büyük firmalar Linux'u tanıdığında ve Linux'a uyumlu, nasıl bir uyumluluk yaparlar bilmiyorum, fakat yaptıklarında inanıyorum ki Windows artık konuşulmayacak bile yani. Mesela bu uygulamayı ben şimdi Linux'a indiremeyeceğim. Var. Çalıştırmanın yöntemleri var. Wine'la çalıştırabilirsiniz. 3. parti yazılımlar var ama inanın çok fazla optimize çalışmıyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Mesela bazı tip yazılımlar var. Mesela ben ZapZap diye bir uygulama var. WhatsApp yerine onu kullanıyorum. Bu tarz uygulamalar var ama tutup da maalesef uygulamaların hepsine erişiminiz yok. Bu noktada biraz kendiniz düşünmek zorundasınız. Ben ne yapmalıyım? Bilgisayardan ne bekliyorum? Beni ne tatmin edecek? Bunu kendiniz düşünüp kendiniz bu kararı vermeniz gerekiyor. Ben belki de yıllar sonra Windows'a döndüm çünkü beni takip eden insanlara Windows'tan Linux'a geçin derken bunu kendim deneyimlemem gerekiyordu. Kendim bu sistemi kullanıp Linux'a geçerken insanların yaşadıklarını yaşayıp onlara göre tavsiye vermem gerek. Beni mutlu eden yanları oldu, beni üzen yanları da oldu. Benim kendi fikrim, bunu üzülerek söylüyorum. Demeyin ki bu adam yani propaganda falan yapıyor. Öyle bir şey yok abi. Evdeki tüm bilgisayarlarımda orijinal Windows lisansı var. Bu yıl satın aldığım, yaklaşık 9 yıl önce satın aldığım laptopta da orijinal Windows lisansı var. Şimdi şunu da soracak olabilirsin. Sen zaten Linux kullanıyorsun. Windows lisansını niye satın aldın? Şu yüzden satın aldım abi. O dönem Microsoft'un bir işletim sistemini kullanmak zorundaydım. Ve ben crack kullanmam arkadaşlar. Ben bir insanın hakkını yemem yani. Biri bir şey yaptıysa ve onu açık kaynak yapmadıysa kullanmak için para ödemek zorundayız. Şimdi gelelim diğer bir eleştireceğim noktaya. Windows kullanıcılarının %80'i
kullandığı uygulamaların birçoğunu crack kullanıyor. Şimdi şunu diyebilirsin bana, abi param yok ne yapayım? Tamam, doğru, haklısın. Sen de haklısın kendince. Madem paran yok abi, oradaki insanın haklarını sömüreceğini öteki tarafa gel ve açık kaynak olanları kullan. Onları kullanmayı öğren. Kimsenin hakkını yemeyi alışkanlık haline getirmeyin arkadaşlar. Ya bu benim size tavsiyem. Kapanış olarak şunu söyleyebilirim. Windows'u zaten sevmiyorum fakat Microsoft'ta şöyle bir şikayetim var. Sen bir işletim sistemi çıkartmışsın. İşletim sistemini çıkartmanın üzerinden yaklaşık 3-4 yıl geçmiş ve senin kullanıcılarının hala %70'i Windows 10'u kullanıyor. Yani senin eski işletim sistemini kullanıyor ve sen bu ayın sonunda onların güvenlik güncellemesini kesip herkesi Windows 11'i almak zorunda bırakıyorsun. Ya bu insanın aklı hayalinin alacağı bir şey değil. Bir dünya devi şirketin yapması hiç mantıklı değil. Neden yaptığını bilmiyorum. Size tavsiyem, bu videoda Windows'un iyileriyle kötüleriyle Linux'ta ufak bir kıyaslama yap. Bundan sonraki videomda ana makinemi normalde Arch Linux kullanmama rağmen takipçilerimin daha rahat alışabileceğini düşündüğüm için CatchOS işletim sistemini kuracağım arkadaşlar. Ve eğer siz de CatchOS işletim sistemini nasıl kurulduğunu öğrenmek istiyorsanız takipte kalın. Bundan sonraki videomda yükleyeceğim, adım adım Windows'tan Linux'a nasıl geçilir rehberi çıkartacağım. Yaklaşık bir 2 ya da 3 video olur diye düşünüyorum. Biliyorum haklısınız, değişim sancılıdır ama lütfen bu değişime en azından benim sizin için ön ayak olmama izin verin. Bir şeyleri değiştirebiliriz arkadaşlar. Demiyorum ki herkes sistemi kullansın, herkes root dizinine insin ve root dizininde terminalde çalışsın demiyorum. Ama en azından bir işletim sistemini kullanmak zorunda kalmayın arkadaş. En azından bu şekilde bir işletim sistemini kullanacaksanız bile bu sizin seçiminiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.